Şu an cebinizdeki telefonla bu videoyu izliyorsunuz. Uzaya roketler fırlatıyoruz, yapay zeka ile konuşuyoruz. Kendimizi tarihin zirvesinde sanıyoruz değil mi? Peki size insanlığın aslında şu anda olması gerekenden 1000 yıl geride olduğunu söylesem? Eğer tarih bir noktada kırılmasaydı belki de Isaac Newton'ın yerçekimini bulmasına gerek kalmayacaktı. Belki de sanayi devrimi 18. yüzyılda İngiltere'de değil, milattan önce 1. yüzyılda Mısır'da başlayacaktı. Roma lejyonları buharlı trenlerle seyahat edecek, belki de 1000 yıl önce Ay'a ayak basacaktık. Biz küresel bir hafıza kaybı yaşadık. İnsanlık bildiği her şeyi bir gecede unuttu ve karanlık bir çağa girdi. Bugün size sadece yanan bir binayı anlatmayacağım. Size alevlerin arasında neleri kaybettiğimizi, o dumanların arasında geleceğimizin nasıl boğulduğunu anlatacağım. Hazırsanız tarihin sıfır noktasına, İskenderiye'ye gidiyoruz. Milattan önce 331 yılı. İskender Akdeniz'in kıyısında durdu ve elindeki asayla kuma bir şekil çizdi. Buraya dedi, dünyanın en büyük şehrini kurun. İskenderiye. Antik dünyanın New York'u. Mermer caddeleri, geceleri alev alev yanan devasa deniz feneri ve dünyanın her yerinden gelen gemiler. Ama bu şehrin kalbi, limanı ya da ticareti değildi. Kalbi Müzeyon adı verilen yerdi. Yani müzelerin anası. İçinde botanik bahçeleri, hayvanat bahçeleri, rasathaneler ve o efsanevi kütüphane vardı. Kapısının üzerinde ne yazıyordu biliyor musunuz? Ruhun şifa yeri. Kütüphaneyi kuran Kral Batlamyus'un tek bir saplantısı vardı. Dünyanın bütün bilgilerini burada istiyorum. Bu entelektüel bir merak değil, devlet destekli bir gasp operasyonuydu. İskenderiye limanına giren her gemi durduruluyor ve askerler tarafından aranıyordu. Askerler altın, şarap veya köle aramıyordu. Parşömen yani kitap arıyorlardı. Eğer bir kitap bulunursa el konuluyor, kütüphaneye götürülüp katipler tarafından kopyalanıyor ve gemiciye kopya geri veriliyordu. Orijinali bizde kalacak deniliyordu. Hatta Ptolemy kitap toplamak için tarihin en büyük dolandırıcılığını yaptı. Atina'dan ünlü trajedi yazarları Sofokles ve Euripides'in orijinal el yazmalarını istedi. Atinalılar vermek istemedi. Bunlar bizim hazinemiz dediler. Ptolemy sadece kopyalayacağız. Teminat olarak size devasa bir servet veriyorum dedi. Atinalılar parayı görünce kabul ettiler. Kitaplar İskenderiye'ye geldi. Ptolemy ne yaptı dersiniz? O devasa parayı yaktı. Teminatı Atina'da bıraktı ve kitapları geri vermiyorum. Orijinali bende kalacak dedi. İşte İskenderiye Kütüphanesi böyle bir deliliğin, böyle bir ihtirasın eseriydi. İçeride 900 bin el yazması toplandı. Matbaanın olmadığı bir çağda bu sonsuzluk demekti. Peki o 900 bin parşömenin içinde ne vardı? Sadece şiirler mi? Efsaneler mi? Keşke öyle olsaydı. O zaman kaybımız bu kadar büyük olmazdı. İçeride antik çağın Elon Musk'ı diyebileceğimiz bir adam yaşıyordu. Heron. Heron o kütüphanenin koridorlarında bugün bile aklımızın almadığı makineler tasarladı. En meşhuru Eolipil, bir su kazanı. Altta ateş ve tepede dönen bir küre. Yani çalışan ilk buhar makinesi. Milattan önce 1. yüzyılda. James Watt'ın bunu bulmasından tam 1700 yıl önce. Ama Heron durmadı. Otomatik kapılar yaptı. Tapınakların altında ateş yakıldığında genleşen hava suyu itiyor, su halatları çekiyor ve devasa tapınak kapıları büyümüş gibi kendiliğinden açılıyordu. Hatta tarihin ilk otomat makinesini yaptı. İnsanlar tapınağa girerken makineye bozuk para atıyor, paranın ağırlığı bir kaldırıcı itiyor ve musluktan kutsal su akıyordu. Düşünün, robotik, hidrolik buhar gücü. Hepsi oradaydı. Eğer kütüphane yanmasaydı ve bu bilgiler bir sonraki nesle aktarılsaydı, sanayi devrimi Roma İmparatorluğu zamanında başlayabilirdi. Tarihçiler buna gecikmiş gelecek diyorlar. Bizler şu an yaşanması gereken gelecekten 1000 yıl geride yaşıyoruz. Sadece mühendislik mi? Hayır. Kütüphanenin başındaki Eratosthenes daha kimse Amerika'yı bilmezken Asya'yı, Avrupa'yı haritalandırdı. Bir sopanın gölgesini İskenderiye'de ve Asvan'da aynı saatte ölçerek. Sadece geometriyle dünyanın çevresini hesapladı. Bulduğu sonuç 40.000 kilometreydi. Gerçek sonuç kaç biliyor musunuz? 40.075 kilometre. Neredeyse sıfır hatayla. Milattan önce 200 yılında. Bir diğeri Aristarkus. Kopernik'ten yüzyıllar önce dünya merkez değildir, Güneşin etrafında döner diye yazdı. Ama bu kitaplar yandığı için insanlık 1500 yıl boyunca dünya düzdür ve merkezdir yalanına inandı. Galileo bu gerçeği tekrar söylediğinde hapse atıldı. Oysa İskenderiye'de bu bilgi zaten rafta duruyordu. Kütüphanenin yok oluşu tek bir gecede olmadı. Bu bir cinayetti ve faili meçhuldü. Herkes bir parça kopardı. İlk darbeyi Jules Caesar vurdu. Milattan önce 48'de limandaki gemileri yakarken alevler kütüphanenin deposuna sıçradı. Binlerce kitap o gün gitti.
Ama asıl yıkım yüzyıllar sonra gelen bağnazlık ile oldu. Milattan sonra 391 yılında Hristiyanlık Roma'nın resmi dini olunca Skopos Theophilus İskenderiye'deki tüm pagan tapınaklarının yıkılmasını emretti. Kütüphane eski tanrıların ve dinsiz bilimin yuvası olarak görüldü. Kalabalıklar kütüphaneyi bastı. Sadece kitapları değil, o raflarda çalışan alimleri de hedef aldılar. İşte o saldırıların en korkuncunda bir kadın hedef alındı. Hipatya. O kütüphanenin son koruyucusuydu. Matematikçi, astronom ve filozoftu. O dönemde kadınların sokağa çıkması bile hoş karşılanmazken o üniversitede erkeklere ders veriyordu. Düşünme hakkınızı saklı tutun. Çünkü yanlış düşünmek hiç düşünmemekten iyidir diyordu. Güzelliği, zekası ve valiye olan etkisi yobazları çıldırttı. Ona cadı dediler, büyücü dediler. Milattan sonra 415 yılında Mart ayında Hipatya evine dönerken Parabolani adı verilen fanatik bir çete yolunu kesti. Onu arabasından indirdiler. Saçlarından sürükleyerek kiliseye götürdüler ve orada istiridye kabuklarıyla canlı canlı derisini tuttular. Hipatya'nın çığlıkları sustuğunda antik çağın aklı da sustu. Matematik öldü, felsefe öldü. Bilim insanları İskenderiye'yi terk etti. Şehir hayalet bir harabeye dönüştü. Peki her şey bitti mi? Küllerin arasından hiç mi bir şey kurtulmadı? Şükürler olsun ki bazı kahramanlar vardı. Yangından ve yağmadan kaçırılan bazı kitaplar develerin sırtında, gemilerin ambarlarında doğuya kaçırıldı. Nereye? Bağdat'a, Şam'a, Harran'a. İskenderiye'nin meşalesi söndüğünde İslam dünyasında Beytül Hikme aydınlandı. Müslüman alimler İskenderiye'den kaçırılan Aristo'yu, Platon'u, Öklid'i Arapçaya çevirdiler. Bugün cebir, algoritma gibi kelimeler kullanıyorsak o kitapların kaçırılması sayesindedir. Avrupa 1000 yıl boyunca karanlıkta, veba ve cehalet içinde yaşarken o bilgiler doğuda saklandı. Ve yüzyıllar sonra Rönesans ile birlikte tekrar Avrupa'ya döndü. Ama ne kadarı? Sadece %1'i. Sofokles'in 120 oyunundan sadece 7'si kaldı. Geriye kalan %99 sonsuza dek kayıp. Bugün İskenderiye Kütüphanesi nerede biliyor musunuz? İnternet ve bulut sistemi. İnsanlık tarihinin tüm bilgisi dijital serverlarda saklanıyor. Ama kendimize şu soruyu sormalıyız. Biz güvende miyiz? Tarih tekerrürden ibarettir. Milattan önce İskenderiye'yi yakan ateş, bugün siber savaşlar, elektromanyetik dalgalar veya dijital sansür olarak karşımıza çıkabilir. Hipatya'nın dediği gibi masallar masal olarak, efsaneler efsane olarak anlatılmalı. Ama gerçekler asla unutulmamalı. Umarım biz ikinci bir hafıza kaybı yaşamayız. Çünkü bu sefer kaybedeceklerimiz sadece geçmişimiz değil, geleceğimiz, Mars'taki kolonilerimiz ve çocuklarımız olacak. Boşlukları değil, zihinleri doldurmak dileğiyle. Bu haftalıkta konumuzun sonuna geldik. Destekleriniz için yorum yapmayı, videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Haftaya yeni bir konuda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.